Hiç düşündünüz mü? Niçin tüm toplumlarda, yani bunlar aynı dinden olmamalarına rağmen, aynı kültürden olmamalarına rağmen, aynı sosyokültür yapıya sahip olmamalarına rağmen hepsinde niyetiyle ilgili bir tufan var. Çünkü bu insanlık bu işi yaşamış ve bu bir şekilde karakterler değiştirilerek bunlar tarihe notlar tutulmuş. Bu kesin. Ve ki şöyle bir şey var, ortak bir akıl varsa bu tufanı gerçektir. Mezopotamya'da Utnapishtim'in gemisi, Hindistan'da Manu'nun balık tarafından uyarılışı, Yunan'da Deucalion ve Perhan'ın yeni insanlık kurması, Maya ve Aztek efsanelerinde tufanla silinen uygarlıklar. O kadar farklı kültürde aynı hikayenin olması sizce bir tesadüf mü? Yoksa insanlık defalarca aynı sahneyi mi yaşadı? Kur'an'da meleklerin Allah'a sorduğu o soru geliyor akla. Orada bozgunculuk çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Sanki daha önce benzer bir tecrübe yaşanmış gibi. Belki de bizden önceki varlıklar hata yaptı, helak oldu. Az bir kısmı kurtuldu. Sonra başka bir yerde aynı sınav tekrarlandı. Ama sonuç değişmeyince yine silindi. Düşünün, sanki bir bilgisayar yazılımı gibi. Program çalıştırılıyor, sonuçlara bakılıyor, beğenilmeyince sıfırlanıyor. Yeni bir deneme, yeni bir başlangıç. Yaratıcının veya üst aklın istediği noktaya gelene kadar reset tuşuna basılıyor. Ve belki de tufanlar, bu reset anlarının mitlere yansımış hatıraları. Modern kültür bile aynı fikri işliyor. Eminim çoğunuz bu filmleri biliyorsunuzdur. Source Code, yaşam şifresi. Bir asker aynı felaketi tekrar tekrar yaşıyor. Ta ki o felaketi durdurana kadar. Edge of Tomorrow, yarının sınırında. Kahraman her öldüğünde aynı güne dönüyor, yeniden başlıyor. Ta ki görevini başarıyla tamamlayana kadar. Öl dene öğren, tekrar dene. Belki de insanlık da tam olarak bu döngünün içinde. Bilim tarafında da benzer bir fikir var. Simülasyon teorisi. Nick Bostrom'a göre 3 ihtimal var. Ya uygarlıklar gelişmeden yok olacak, ya gelişmiş uygarlıklar geçmiş simülasyonları yapmak istemeyecek, ya da bu simülasyonlar yapılacak. Hem de o kadar çok olacak ki, bizim gerçek evrende değil, bir simülasyonda yaşama ihtimalimiz çok daha yüksek olacak. Peki eğer bir simülasyondaysak, bunu fark edebilir miyiz? Şöyle düşünün, insan rüya görürken çoğu zaman bunun rüya olduğunu anlayamaz. Ne zaman anlar? Uyandığında. Meğer rüyaymış deriz. Belki de biz de şu an öyleyiz. Gerçek sandığımız hayat, aslında henüz uyanmadığımız bir rüya olabilir. Kim bilir? Tufan mitleri belki de bu simülasyonlardan kalan izlerdir. Dünyanın yaşını ve insanlık tarihini düşündüğümüzde, bu resetleme sayısız kez tekrarlanmış olabilir. Peki biz, bugün yaşadığımız dünya, acaba kaçıncı simülasyon? Bu defa başardık mı? Yoksa insanlık, yeni bir tufanı hak edecek noktaya mı geldi?